Sevgili takipçilerim, canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine beraberiz. Bugün kokusuyla, tadıyla çıtır çıtır mis gibi sokak simidi yapacağız. Okullar açıldı malum. Çocuklarımıza kahvaltıda, beslenmelerde kolaylıkla yapabileceğimiz ya da kendimiz hafta sonları kahvaltılarımızda mis gibi çıtır çıtır taze fırından çıkmış simitlerimizi yiyebileceğimiz bir tarif. Ben simitlerimi pişirdim. Hadi gelin bakalım neler yapmışım, nasıl yapmışım hep birlikte izleyelim. 1,5 su bardağı suyumu kaseme alıyorum. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı instant mayam var. Onları da suyuma katıyorum ve mayalanması için 10 dakika bekliyorum. 10 dakika sonra 4 su bardağı unumu eleyerek kaseme ilave ediyorum. Unumu elekten geçiriyorum pürüzsüz bir şekilde hamurumu yapmak istediğim için. Spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada içine 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırırken 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Unumun kalanını da kademeli bir şekilde ilave etmeye devam ediyorum ve artık hamurumu yoğurmaya başlayabilirim. Biliyorsunuz hamur işlerinde en önemli püf noktalardan biri hamurun çok güzel yoğrulması. Güzelce hamurumu yoğuruyorum. Şimdi tahtamı alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Çok güzel, ele yapışmayan, çok da sert olmayan bir hamur elde etmek istiyorum. Bir 4-5 dakika yoğurmamız gerekiyor. Tabii ben size kısa kısa aktaracağım. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum. Çok güzel bir kıvam oldu bakın. Şimdi tekrar kaseme geri alıyorum hamurumu. Ve üzerini streç filmle kapatacağım. 1 saat mayalanması için bekleyeceğim. 1 saatin sonunda çok güzel kabarmış. Bakın harika. Güzelce unluyorum tahtamı. Hamurumu tahtamın üzerine alıyorum ve havasını almak için bir tur daha hamurumu yoğuruyorum. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Ele yapışmayan, mükemmel, pürüzsüz bir hamur elde ettik. Güzelce yoğuruyorum hamurumu. Güzelce elimle şekil veriyorum. Bakın çok güzel, harika bir hamur oldu. Şimdi hamurumu parçalara ayırabilirim. 10 tane simit yapacağız. Hamurumu toplamda 10 parçaya bölüyorum. On tane bezimi tahtama dizdim ve ilk yaptığım bezemden başlayarak simitimi yapmaya başlıyorum. Şimdi elimle güzel yukarı aşağı doğru silindir yapıyorum. Yanları açarak bezemi silindir şeklinde yuvarlıyorum. İki ucunu çok inceltmiyorum. Ortadan incelte yanlara doğru hamurumu uzatıyorum. O kadar güzel esnemiş ki harika gözüküyor. Şimdi gördüğünüz gibi iki ucu daha kalın. Oraları çok fazla inceltmiyorum. İki ucunu birleştiriyorum. Bakın yukarı aşağı doğru hareket ederek burgu yapıyorum. Üzerine hafifçe bastırıyorum ve iki ucunu birleştiriyorum. Şimdi kalın olan tarafı neden kalın bıraktığımızı anlayacaksınız. Avucumun içine alıyorum ve yuvarlıyorum. Simitimizin her tarafı eşit olsun ve kolay kopmasın diye. Bu simitçilerin yapmış olduğu bir taktikmiş. Bunu geçenlerde bir videoda izlerken
görmüştüm ama kimden gördüm hatırlamıyorum. Çok hoşuma gitti. Gerçekten de güzel bir taktik. Güzel bir püf noktası. Şimdi bütün bezelerimi aynı şekilde yapıp tamamlıyorum. Bakın. Silindir şeklinde yuvarlıyorum. İki yanlara aça aça. İki ucunu çok fazla ezmiyorum. Çok güzel esnemiş. Güzelce silindir yapıyorum. İki ucunu birleştiriyorum. Yukarı aşağıya burgu yapıyorum. Üstlerini bastırıyorum. Sonra tekrar iki ucu birleştiriyorum. Avucumun içine alıyorum ve güzelce simitimi oluşturuyorum. Bütün simitlerimi yaptım. 2 yemek kaşığı pekmez, 1,5 su bardağı su ile yapmış olduğum pekmezli karışıma simitimi batırıyorum. Kavrulmuş susamlarıma da onları güzelce her yerini buluyorum ve yan tarafa tahtama simitlerimi alıyorum. Pekmezli suyuma batırıyorum. Susamlarıma buluyorum simitimi ve yan tarafa tahtama güzelce alıyorum. Bütün simitlerimi aynı şekilde bu işlemden geçiriyorum. Şimdi simitlerimi tepsime diziyorum. Tahtamdaki son simidimi alıyorum. Bakın güzelce esnetiyorum. Ve tepsimi o şekilde diziyorum. Diğer simitlerimi de aynı şekilde yaptım ama çekim yapmayı unutmuşum. O yüzden ancak bu kadar gösterebiliyorum. Bir tane daha göstereceğim. Şimdi simidimi alıyorum. Güzelce elimde esnetiyorum. Ne kadar güzel yumuşacık bir hamur olmuş. Ve tepsime diziyorum. Üzerlerini temiz bezlerle örtüyorum. Ve 20 dakika tepsi mayası için bekliyorum. 20 dakikanın sonunda simitlerim çok güzel kabardılar bakın. Önceden ısıtılmış 190 derece alt üst fırınıma 30-35 dakika pişmek üzere simitlerimi gönderiyorum. Simitlerimiz pişti. Altı üstü her yeri harika olmuş. Çok güzel kızarmışlar. Bildiğimiz sokak simidi. Şimdi hemen sizin için test etmek istiyorum. Çıtırtıyı duydunuz mu? Harika oldu. Çok güzel çıtır çıtır sokak simidi yaptık. Harika oldu. 10 adet simitimiz var. Simitlerimiz pişerken çayımı da demlemiştim. Çok severim. Peynir, zeytin, simit, çay. Bayılırım. Buzluğunuzda gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Sadece çıkarttıktan sonra çözülmesini bekleyip bir 10-15 dakika ısıttığınız zaman aynen yeni almış gibi çıtır çıtır simit zevkine varabilirsiniz. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Ama daha önce videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini tuşlamayı lütfen unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgiyle, huzurla, mutlulukla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.